Gebelikte cinsel ilişki yapılmalı mı? Yapılsa da ne kadar aralıklarla yapılmalı? Sıklığı ne olmalı? Bunlar gebelerin kafasını karıştıran konulardan biri. Aslında anne ve baba adayları hamile kalındığında bu konuyla ilgili sıklıkla tereddütler yaşamakta ve bebeğe zarar verme, hamilelikte bir sıkıntı yaşama ihtimali nedeniyle cinselliğe ara vermektedir. Gebelikte cinsel ilişki özellikle 3. aydan sonra artmakta. Çünkü pelvik kan dolaşımı artıyor. Pelvisteki kan dolaşımı artınca klitorise, vulvar erojen ağa, iç dudakları giden kan akımı arttığı için kadın daha kolay uyarılabilir ve orgazma ulaşabilir hale geliyor. İlk defa orgazmı deneyimleyen kadınların sayısı gebelikte epey fazladır. Şimdi gelelim bu konulara açalım. Şimdi gebelikte cinsel ilişki ilk 3 ay içerisinde kadının halsizlik, yorgunluk, bulantı ve hamilelik hormonlarının getirdiği yükle beraber bir süre cinsel ilişkiden ve istekten uzak durduğu bir konudur. Bizim için bir mahsuru yoktur. Fakat hekiminiz size, işte ikiz gebeliğiniz varsa, kıymetli bir bebekse yani tüp bebek yoluyla elde edilmişse, düşük tehlikesi varsa, bebeğin yerleştiği yerde rahimin arka duvarında kanama alanı varsa, İlk 3 ay cinselliği size kısıtlayabilir. Bu kısıtlama süresi, bu riskler ortadan kalktıktan sonra tekrar mümkün. 3. aydan sonraki döneme gelecek olursak, hamileliğin 3. ayıyla 6. ayı olan dönemlerde de hamilelikte cinsel ilişkinin bir mahsuru yoktur. Haftada 2 gün ya da 3 gün düzenli cinsel birliktelik yaşanabilir. Şimdi ailelerin en çok endişe ettiği şey penis bebeğe temas ediyor mu? Tıbben böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bebeği zaten saran bir amniyon zarı var. Yani bir kapsülün içerisinde. O kapsülde rahim kasları tarafından böyle çepeçevre kuşatılmış. Yani bebek korunaklı bir yerde. Sonrasında aşağıda servikal kanal dediğimiz rahim boynu var. Bu rahim boynunun büyüklüğü de yaklaşık 4-5 santim mesafede. Şimdi hemen maket üzerinden göstermek istiyorum size. Şimdi bebek şuraya yerleşiyor. Rahim boynu da burada. Yani arada 4-5 santim mesafe var. Bebekle vajinanın arasında bir bariyer var. İlişkiye girildiğinde vajina ile ilişkiye giriliyor. Yani buradan penisin bebeğe temas etmesi söz konusu değil. Ama nedir? Şurada rahim ağzında bir yara vardır. O zaman cinsel ilişkiye girildiğinde ağrı, acı duyulabilir. Kanama olabilir ve rahim boynunun kısalmasına, servikal yetersizliğe neden olup erken doğumu başlatabilir. Eğer sizde böyle bir problem yoksa düzenli cinsel ilişkiye girmenizde bir mahsur yok. Gelelim son 3 aya. Şimdi son 3 ayda hamilelik büyüyor artık, yani karın öne iyice geliyor ve bebeğe bazı pozisyonlar cinsel ilişkiye müsaade etmiyor. İşte o pozisyonlar neler? Hangi pozisyonları bebeğe zorlamayacak şekilde ilişkiye girebilir kişi? Dogi pozisyonuyla, kaşık pozisyonuyla, kovboy pozisyonuyla kadın eşiyle beraber olabilir. Bizim hamilelikte 33. hafta ile 36. hafta arası, yani bir 20 gün süreli cinsel ilişkiyi yasakladığımız bir dönem vardır. Sebebine gelince erkek semeninde prostaglandin dediğimiz bir hormon var. Bu hormonda vajinanın içerisine ejekülat boşaltıldıktan sonra rahim boynunda kısalmalara ve rahim kasılmalarına neden olarak erken doğumu uyarabilmekte. İşte bu nedenle 33 ile 36 hafta arası cinsel ilişkiyi önermiyoruz. 36. haftadan sonra işte bu hormon bizim işimize yarıyor. Doğum eyleminin kısalmasını, doğumun daha rahat atlatılmasını, çekilen ağrıların süresinin kısalmasına yardımcı oluyor. Hatta bunun için seks reçetesi verdiğimiz hastalarımız bile oluyor. Yeter ki bebek bu anlamda cinsel ilişki sırasında sıkışmasın, rahatsızlık duymasın. Bahsettiğim bu 3 pozisyonla eşinizle birlikte olmanızda bir mahsur yok efendim. Kimler hamileyken ilişkiye girmemeli? Bunları açacak olursak, hamileliğimde erken doğum tehlikesi varsa, kişinin çoğul gebeliği varsa ve rahim kasılmaları buna eşlik ediyorsa, kişide hipertansiyon gibi bir problem varsa bu plasentanın erken ayrılmasına sebep olabilir.
Cinsel ilişki sırasında yaşanılan orgazm anında rahim kasılmaları olduğu için plasenta ayrılması yaşanabilir. Kişilerde hipertansiyon varsa, sigara içimi varsa cinsel ilişki son aylarda özellikle girilmemeli. Plasenta yerleşim yeri rahim ağzının önünde ise kasılmalar nedeniyle ayrılma yaşanıp kanamalar yaşanabileceği için yine cinsel ilişki önerilmez. Diyelim ki suyunuz geldi, hastaneye yattınız, tedavi oldunuz, artık su gelmiyor. Size de cinsel ilişki yasak. Çünkü tekrar su gelme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Önceki hamileliklerinizde erken su gelme riskiyle karşı karşıya kaldıysanız, sık tekrarlayan düşükler yaptıysanız, erken doğum yaptıysanız, erken bebek kaybı yaşadıysanız yine cinsel ilişki son aylarda size tavsiye etmiyoruz efendim. Önceki gebelik öykülerinizde erken doğum tehlikesi, düşük tehlikesi yaşadıysanız bu hamileliğinizde düşük riski olmasa bile meme başı uyarısının fazla olmasını istemeyiz. Yani cinsel ilişki sırasında meme başı ile ilgili cinsel aktivitelerden kaçınmanızı öneririz. Meme başının uyarısı kanınızda oksitosin dediğimiz hormonun seviyesinin yükselmesine, bu da rahim kasılmalarına neden olabilir. Meme başı uyarısı erken doğumu tetikleyebilir. Cinsel ilişki sırasında korunmanıza gerek yoktur. Bu nedenle de prezervatif gibi başka bir şeye gerek yok. Ama kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz. Kayganlaştırıcı da su bazlı olan kayganlaştırıcıları biz size kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Keyifli, sağlıklı, güzel bir gebelik diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.